A milli takımımızda Montella ve Kenan Yıldız'dan açıklamalar. Amerika Birleşik Devletleri Teknik Direktörü Pochettino'dan açıklamalar. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar sizden bir şey rica etmek istiyorum. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Videolarımızı çok fazla kişi izliyor ama abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Abone olmak ücretsiz. 15.000 abone olmak istiyoruz. Yine canımızı sıkacak olan açıklamalar geldi arkadaşlar. Montella istifa etmeyeceğim diyor. Sanki başkasının ağzından yapılan açıklamalar var. Özellikle Kenan Yıldız'la ilgili bunu söyleyeceğim. Kenan Yıldız da sanki başkasının ağzıyla konuşuyor. Onlara da geleceğim. Öncelikle Montella neler diyor? Görevde kalmayı hak ettiğinizi düşünüyor musunuz? Soru bu yönde. Montella'nın cevabı, benim dışında hiçbir teknik direktör takımı hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası'na birlikte götürmedi. İstifa edeceğimi soruyorsanız hayır. Hala enerjim var diyor arkadaşlar. Yani burada bütün başarıyı kendisinde buluyor. Ben artık şöyle düşünüyorum. Montella'ya rağmen biz Avrupa Şampiyonası'na gittik ve Dünya Kupası'na gittik arkadaşlar. Montella'ya rağmen gittik diyorum ben. Bu pencereden bakmak gerekiyor. Futbolcular beni destekliyor. Başkan beni destekliyor. Türkiye'yi üst üste turnuvalara götürdüm. Kalbimi koydum ortaya. İstifa etmemi bekleyen varsa bunu kabullenmeli çünkü istifa etmeyeceğim diyor. Yani arkadaşlar bu kadar özgüveni kim veriyor bunlara işte? Onlar veriyor. Böyle de konuşuyorlar. Yüreğini ortaya koymuş ama izleyenlerin hepsi hain. Biz hepimiz eleştirdiğimiz için hainiz onların gözünde. Başkanımız futbolda nadir görülen kişiliklerden. İşler kötü gittiğinde yıkıcı olmak daha kolaydır ama kendisi her gün bizimle ve desteğini esirgemiyor diyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan bahsediyor. Turnuvadaki istatistiklere bakacak olursak her şeyi yaptık ama bir şekilde olmadı. Üstelik istediğimiz futbolda en yüksek istatistikleri yakaladık diyor. Abi adam hala istatistikten bahsediyor. Elendik ulan. Futbolcuların bu kadar ağır ve haksız eleştiriler aldığı dönemde biraz daha destek görebilirlerdi. Halkımızdan her koşulda destek istiyorum. Biz futbolcuları bu kadar eleştirmiyoruz da ben kendi adıma söyleyeyim. Ben hiçbirini yerden yere vurmadım ama senin gitmeni istiyorum. Sen bu takımı hak etmiyorsun bence. Bu jenerasyona zarar verdin diyorum ben. Bu jenerasyon yine söylüyorum sana rağmen hem Dünya Kupası'na gitti hem de Avrupa Şampiyonası'na gitti, tekrarlıyorum. Montella, ben de biliyorum gol atmamız gerektiğini, bunu başaramadık ama gole çok yakındık diyor. Ya Arbeloa 2 arkadaşlar, Arbeloa açıklamaları 2 yani. Hep birlikte Türk bayrağının altında birleşsek daha iyi olmaz mıydı? Neden yapıcı olmuyoruz diyor. Evet, çok yorum yaparsam arkadaşlar sıkıntıya gireceğim. Yorumları da size bırakıyorum artık ya. Vallahi ben bir şey diyemeyeceğim. Montella, Çağlar, İrfan, Kaan ve Mert Günok turnuva boyunca örnek karakterler teşkil ettiler. Gençlere destek verdiler, örnek olmaya çalıştılar. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Bu takımda Aral Şimşir'in, Can Uzun'un falan ahı var arkadaşlar. Enes Ünal'ın ahı var bu takımda, onu söyleyeyim ben size. Gitmişler oraya maskot götürmüşler arkadaşlar işte. Takım olarak da hata yapıyoruz. Bu kazandığımız zaman da geçerli. Hiçbir zaman mükemmel olmadık. Ben de hiçbir zaman mükemmel olmadım ama kazandık. Medya beni mükemmel diye tanıttığında da mükemmel değildim. 590 kez rakip takım ceza sahasına girmişiz. Daha ne söyleyebilirim? Şu ana kadarki en yüksek oran. Bir gol atsaydık başka şeyler konuşuyor olurduk. Tabii ki hata yaparım. Herkes hata yapar. Bence mükemmel bir teknik direktör diye bir şey yok. Varsa ben de kendisiyle tanışmak isterim ki kendisinden bir şeyler öğreneyim. Senin zaten bir şeyler öğrenip buraya gelmen lazımdı. Nasıl buraya geldin bir anda bilmiyorum. Ruhen birleşik bir grubumuz var. Oyuncularımız birbirine kenetlenmiş. Teknik direktörü de destekleyen oyuncular var. Onlara da herkesin önünde teşekkür etmek istiyorum. Kimseden tebrik beklemiyorum ama böylesine bir negatif iletişimde beklemiyordum. Biz de matematiği ve geri döneceğimizi biliyoruz. Bu olumsuz yaklaşımlar sistemimizi iyileştirmek için bize bir fayda sağlamıyor diyor. Evet, yine rakip ceza sahasına girmişiz diyor. Bir gol atsaydık farklı şeyler konuşuyor. Abi atacaktınız. Atamadınız işte, sonuç orada. Yoksa 100 tane şut vurun, 200 tane şut vurun, 500 tane şut vurun. Şimdi gidin ABD'ye 100 tane gol atın isterseniz, hiçbir şey değişmiyor. Montella'dan Yağız Sabuncuoğlu'na. Dünkü küçük bir grubun tepkisini biraz art niyetli gazeteciler sosyal medyada yaydı. Zaten gergin bir ortam varken bu konularda daha çok galeyana getirmesi çok doğru değil. Çünkü ondan sonra 20-25 kişilik grupta gelip destek verdi diyor Montella. Bazı istatistikler vereyim size diyor. 62 tane şut çektik.
Hücum bölgesine girişlerde birinciyiz, topa sahip olmada ikinciyiz, dikine pasta ikinciyiz, şans yaratmada üçüncüyüz, kornerlerde üçüncüyüz diyor. Gol atamadık ama gole çok yakın oynadık. Şanssızlıklar oldu diyor. Avustralya maçında 87 dakika boyunca neden Kerem Aktürkoğlu'nu kadroda tuttun? Bunu soruyorum sana. Can Uzun'u neden daha fazla oynatmadın? Bunu soruyorum sana. Ozan Kabak neden süre almadı? Bunu da soruyorum sana. Montella yarınki maça halkımızdan destek istiyoruz. Biz oyuncuları destekliyoruz, seni desteklemiyoruz kardeşim. Çok üzgünüz. Hissettiğimiz acı gerçekten fiziksel bir acıydı. Vallahi çok umursadığını da düşünmüyorum. Hepimizden daha fazla Türksün. Doğru, sen hepimizden daha fazla acı çekmişsindir bence. Futbolcularımız çok ağır eleştiriler aldılar ve bundan etkilendiler. Daha fazla saygı ve sevgiyi hak ettiklerini düşünüyorum. Abi onlar da sosyal medyaya girmeyecekler. Gidin turnuvanıza odaklanın. Gidin maçlarınıza odaklanın. Sosyal medyada gezmeyin. Telefonları toplayın abi adamların. Evet, Kenan Yıldız'ın açıklamaları. Çok kötü oynayarak elenmedik. İstatistiklere baktığınız zaman birçok alanda ilk sıradayız. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. İstatistiklere de yansıdı. Ancak ne yazık ki istatistikler maç kazandırmıyor diyor Kenan Yıldız. Hep aynı açıklamalar, hep bir ağızdan. Hacı Osmanoğlu aynı şeyi söylüyor. Montella aynı şeyi söylüyor. Kenan Yıldız aynı şeyi söylüyor. Bunu kim söyletiyor? Kenan devam ediyor. Kenan'ın açıklamaları, hepimiz çok üzgünüz ancak futbol bu. Bazen istediğinizi sahaya yansıtsanız bile skoru alamadığınız zamanlar oluyor. Kötü oynayarak kaybettiğimizi düşünmüyorum ancak maalesef skoru alamadık ve elendik. Şunu da eklemek istiyorum. 2 sene önce Avrupa Şampiyonası'nda en çok eleştirilen bendim. Saçını falan oynuyordu, ondan bahsediyor. Futbolda her zaman değişkenlik gösteren unsurlar var. Ben her seferinde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım diyor Kenan Yıldız. ABD'nin taraftar gücünden bahsettiniz. Ben Galatasaray'dan hatırlıyorum. Böyle büyük taraftarların önünde oynamaya hazırlıklıyız diyor Kenan Yıldız. Bu taraftar baskısından etkilenmeyeceğiz diyor. Kenan, sakatlandığım için başlangıç benim için çok zordu. Fiziksel olarak %100'ümü veremedim. Ama yarın halkımız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Gelecek için her şeyimizi vereceğiz. Türkiye'deki çocuklara ve halka hayaller kurdurmak istiyoruz. Zaten bir sürü hayal kurmuştuk. Düşüşümüz de ağır oldu. Her zaman sonuç değişebilir. Her iki maçta da çok iyi takımlarla karşılaştık. Ve çok üzücü sonuçlar elde ettik. ABD maçında başımızı dik tutacak bir sonuç almak istiyorum. Kariyerim açısından bunun kaçan bir fırsat olduğunu düşünmüyorum. Türkiye formasıyla gelecekte de turnuvalarda yer almak için elimden geleni yapacağım. Halkımızı gururlandırmak için çalışacağız diyor Kenan. Umarız bundan sonra gururla çıkabileceğimiz bir 3. maç sonucu elde ederiz diyor. Kazanmamız da lazım arkadaşlar. Çünkü ülke puanı gitgide düştü. 10 basamak birden geriledik 2 maç kaybedip. Bu maç aslında bir prestij maçı değil. Bu maçı kazanmamız, berabere kalmamız gerekiyor ama çok zor. Çok zor. Halkımız beni daha çok sevsin, onu daha çok sevsin istemiyorum. Hepimiz ülkemiz için mücadele ediyoruz. Hepimizi sevsinler diyor. Türk halkından özür dilemek istiyorum. Bu hayal kırıklığıydı. Bundan sonraki turnuvalarda sizi gururlandırabilmek için en iyisini yapmaya çalışacağız diyor. Almanya milli takımıyla yakın mısınız? Onlar hakkında ne düşünüyorsun diye soru geliyor. Kenan Yıldız, harika bir takımlar. Elbette işlerinde arkadaşlarım var. Onlara da başarılar diliyorum diyor. Evet, Can Uzun'la ilgili açıklaması. Can benim kardeşim gibi ama her zaman kararlar teknik direktörün diyor. Ben de onun oynamasını çok isterim ama günün sonunda kararlar patronundur diyor. Yani teknik hocanın, belki de başkasının kararı. Kerem Aktürkoğlu'ndan Yunus Akgün'e gerizekalı arkadaşlar, idmanda böyle bir söylemde bulunuyor Kerem. Hakan Balta Kaan Ayhan'dan daha fit görünüyor arkadaşlar. Gerçekten de öyle. Kaan, ne yaptın abi? Dana mı yedin ya? Kuzu mu yedin? Ne yaptın abi orada sen? Sergen Yalçın, Türkiye'de milli takımı eleştirebilecek tek kişi Fatih Terim'dir diyor abi. Fatih Terim'in milli takım hakkında konuşmasından rahatsız olan arkadaşlara bir sözü varmış Sergen Hoca'nın. Evet, Pochettino da açıklamalar yapıyor, ABD'nin teknik hocası. Türkiye bence daha fazlasını hak ediyordu. Çok iyi bir takım. Karşımıza kazanmaya çıkacaklar. Gururları için oynayacaklar diyor. Pochettino, bakalım gururları kurtarabilecekler mi? Türkiye'yi inceledim. Bana göre daha fazlasını hak ediyorlardı diyor. Yarın rekabetçi bir takımla karşılaşmayı bekliyoruz diyor. Serdar Ali Çeliker, Cenk Tosun'la ilgili bir şey anlatayım diyor. Montella 2024 Avrupa Şampiyonası'na giderken yönetimle konuşurken diyor ki ben Cenk Tosun'u almak istemiyorum. Sebebi şu. Çünkü ben bunu direkt oynatmayacağım. Direkt oynatmadığım zaman Cenk Tosun da yedekte kaldığı zaman arıza çıkaran bir adam.
O yüzden götürmek istemiyorum diyor. Yönetim kurulu diyor ki ya bu Cenk Tosun sonuçta santrafordur. Bize bir de maçta lazım olur. Biz bu işi nasıl çözelim diye düşünüyorlar. Cenk'i çağırıyorlar. Diyorlar ki sen hocadan bir randevu iste. Sonra git de ki hocam görev verirseniz ben yedekte kalsam, kadroya da almasanız, oyuna bir dakika dahi sokmasanız bile ben hizmet etmek istiyorum. Sen ne dersen o. Abilik yaparım. Eğer beni düşünürseniz bunu bilin. Hiç arıza çıkarmayacağım diyor. Kendisinin talebiymiş gibi gidip söylüyor. Sonra Montella en son kadroyu açıklarken diyor ki ben düşündüm taşındım Cenk'i almaya karar verdim diyor. Biz Çekya maçında gruptan çıkma maçındayız. Skor 2-1 Çekya devamlı üstümüzde. Cenk'i oyuna alıyor. Cenk de 3. golü attı, fişi çekti, bitti maç. Şimdi ne oldu burada? Burada işte yönetim oldu diyor, böyle yönetildi diyor. Serdar Ali Çeliker, Hacı Osmanoğlu'da kalıyor Montella'da. TFF'den aldığı kulis bilgilerini paylaşıyor Serdar Bey. Montella ile devam, önce bunu söyleyeyim. Hataları var mı? Var. Ama bizi de buraya bu hoca getirdi gibi bir düşünce var. Bundan sonra elimiz daha çok takımın üzerinde olacak diyorlar. Siz kalıyor musunuz diye sordum. Bir yıllığına kimse gelmez. Görevimizin başındayız dediler. Arizona hakikaten çok sıcaktı, burası çöl. Otelin kliması falan var ama süper bir tesis değil. Biz istesek de Arizona'yı değiştiremezdik. Zamanımız yoktu. Turnuvaya katılan son 4 takımdan biriydik, yetişmezdi. Oyuncular buradan rahatsız olmaktan haklılar deniliyor. Prim 500 bin euro. Bazı yöneticiler bu fazla değil mi demiş. İbrahim Bey de 24 yıl sonra ilk kez gidiyoruz, 500 olsun demiş. Gazeteci Altan Tanrıkulu Arda Güler Real Madrid'de oynuyor ama Oğuz Çetin'in yetenekleri daha büyüktü diyor. Mesela Arda Güler bir Zidane değil diyor. Oğuz Çetin bir Zidane mı abi o zaman? Bu nasıl bir karşılaştırma? Çok garip şeyler dönüyor ya. Ancelotti yanılmaz, sen onu dinle. Serdar Ali Çeliker Arda için geleceği orta saha demişti. 10 numaradansa cross olmaya çalış. Zaten dünya çapında futbolcusun. Sol işte süperstar olursun diyor Arda'ya. Arda Güler bu formayı çerçeveletmiş. Karadağ'a karşı alınan bir yenilgi sırasında giyilmişti. Futbolda kaybetmenin ne kadar berbat olduğunu hatırlatmak için bu formayı milli takım soyunma odasının oraya asın abi. Hatırlasınlar neler yaptıklarını. Bahar Feyzan milli takımda birçok oyuncu prenses erkek gibiydi. Sürekli bizim üstümüze çok geliyorsunuz, linçliyorsunuz deyip şikayet ediyorlardı. Abi o zaman bırakın telefonlarınızı, tek konsantrasyonunuz futbol olsun diyor. Doğru söylüyor. Medium Vo Bahiana Brezilya-İskoç maçının ikinci yarısının 38. dakikasında Neymar'ı uzaylılar kaçıracak. Herkes kafayı sıyırmış abi. Medium Dünya Kupası sırasında uzaylı istilası gördü. Bir kabus gördüm. 26 Haziran'da sahaya yüzlerce uzaylı girip futbolcuları kaçırıyorlardı. Çok geçmiş olsun, doktora gitmeni tavsiye ediyorum. Kukureya'dan açıklama var. Lamine Yamal'ın karşılaştığı her şeyle başa çıkma şekli gerçekten hayranlık uyandırıcı bir şey. O sıradan bir insan, çok sakin. Onu farklı kılan şey futbolu olağanüstü iyi oynaması. Umarım milli takımda bize birçok harika şey getirir diyor Kukureya. Açıklamalara devam ediyor. Onun geri dönerek defans yapmasına gerek yok diyor. Vinicius Junior defansa gelmesin diyor. Ben onun yerine tüm pislik işleri yaparım. O sadece en iyi bildiği şeyi yapsın diyor. Tam bir paspas gelmiş. Kukureya, Real Madrid'in ilgisini resmiyet kazandığından 2 gün önce öğrendim. İlk başta inanamadım. Her şey o kadar hızlı oldu. Hiç tereddüt etmeden evet dedim. Böyle fırsatlar bir ömürde bir kez gelir ve bunları geri çeviremezsin diyor. 3 maç 4 gol. Vinicius Junior ben varım diyor. Gerçekten inanılmaz oynuyor. Real Madrid oyuncuları turnuvada hem Vinicius Junior hem Bellingham, yani oyuncular inanılmaz oynuyor. Mbappe arkadaşlar, bu oyuncular Real Madrid'de bu şekilde oynuyor olsalardı arkadaşlar Real Madrid daha başarılı bir takım olurdu. Real Madrid Vinicius'a aylardır defalarca yeni sözleşme teklifi yapsa da oyuncudan bir yanıt alamadı. Çünkü Mbappe ile aynı maaşı istiyor. Perez oyuncuyu çok sevse de onu bonservissiz kaybetmek istemiyor. Geri sayım başladı. Marca gazetesi yazdı. Çünkü oyuncu Dünya Kupası'ndan sonra değere bindi arkadaşlar. Bazı oyuncular da değer kaybetmeye devam ediyor. Infantino tarihin en iyi Dünya Kupası oluyor diyor. Aynen kardeşim. Aynen. Evet, Hakan Çalhanoğlu tıraş olmuş arkadaşlar. Bayağı da gülümsüyor falan. Sahada işler yolunda gitmese de Hakan Çalhanoğlu Los Angeles'ta moral depoluyor. Milli Yıldız ABD maç öncesi tıraş olurken görüntülendi. Tabi saç önemli. Sahaya çıkmadan önce son rötuşlar tamam diyor arkadaşlar. Evet, bir Real Madrid sayfası. Arda Güler Dünya Kupası'nda Türkiye adına oynadı. 2 maçta 5 kilit pas yaptı. Yine de Türkiye 0 gol atabilmeyi başardı. Yani gol atamadı. Takım arkadaşları tarafından
hayal kırıklığına uğratıldı diye bir yazı yazmış Madrid sayfası. Öyle değil. O da takımla beraber kötüydü abi. Ama inşallah her şey güzel olacaktır. Videomuzun sonuna geldik. Eğer arkadaşlar gerçekten abone olursanız çok sevinirim. 15.000 abone olmak istiyoruz. Like attıktan sonra da hype haklarınızı kullanırsanız seviniriz. Gece bu videoyu 4'te çekiyorum arkadaşlar. Emeklerin karşılığı olarak da bizlere destek olursanız seviniriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.